Hocam iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Spor Türk Dijital ailesi olarak yine bugün izleyicilerimizle yeni bir canlı yayında birlikteyiz. Hocam Fenerbahçe'de neler oluyor? Fenerbahçe'de gündem gitgide kızışıyor. Kılıçlar çekildi hocam. Kazan kaynıyor. Kazan kaynıyor. Bugün gündemimize Fenerbahçe'den başlayacağız. Fenerbahçe'den konuşacağız. Hiç kimsenin konuşamadığı, konuşamayacağı konulara belki de değinmiş olacağız. Notlarımızı aldık. Biraz şöyle izleyicilerimiz gelsinler, takipçilerimiz gelsinler. Kaçırmasınlar istiyorum. Bugünkü yayınımız gerçekten ender yayınlardan bir tanesi olacak. Çünkü baronlar, uçaklar, başkanlar derken bir isim daha katıldı olaya. Acun Ilıcalı ismi. Acun Ilıcalı ismi üzerinden bugün yani Acun Ilıcalı şöyle söyleyeyim hocam. Bir muhabirken birden nasıl bu kadar medya patronluğuna yükseldi? Bunu nasıl elde etti? Yani şöyle olaya gireyim açıkçası. Ya notlarıma bakarak gireceğim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Hocam bu kadar kısa zamanda büyüme nasıl oldu? Show TV falan varken işte Show TV'den alacağım var diye yola çıktı. Kendine ait olmayan bütün TV projelerinin konseptleri hepsi Amerika manşetli. Başta ben şimdi soruyorum, başta Cem Uzan olmak üzere tüm televizyonlara soruyorum. Sizin hiçbirinizin aklına gelmedi mi? Hiç mi kafanız çalışmadı? Hiç mi paranız yoktu? Siz bu projeleri, bu konseptleri Amerika'dan alamadınız mı? Show TV, Star, Kanal D, ATV siz alamadınız mı bu konseptleri? Çıkıyor muhabirin birisi, yani muhabirin birisi dediğim Acun Ilıcalı bütün bu konseptleri satın alıyor. Bu büyüme nasıl oldu? Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Acaba bu paralar sizin mi? Şimdi ben hepsini soruyorum sırayla. Doğru mu? Başkasının mı? Sizde başkasına ait hiç para var mı? Yok mu? Ben bir vatandaş olarak merak ediyorum bu konuyu ve soruyorum. Yani hocam olaylar çok derin. Olaylar çok derin. Şimdi seninle bu konuları yavaş yavaş değineceğiz. Hepsine. Ben sorularımı sordum genel itibariyle. Senin elinde notların neler var? Hepsine biraz sonra tek tek değineceğiz sırayla. Evet. Buyur hocam. Şimdi biz geçenki yayınlarımızda, geçmiş yayınlarımızda söyledik hep işte bahis çeteleri, işte baronlar, işte şunlar bunlar dedik. Türk futbolunun futboldan çıktığını, baronların paraların cirit attığı, kaçak oyunların cirit attığı bir sisteme döndüğünü sık sık söyledik. Bizi eleştirenler de oldu, bize hak verenler de oldu. Hatta duymadım diyen izleyicilerimiz de oldu bu türlü şeyleri. Evet hocam. İnanın bu daha gözüken yüzü. Daha bir şey yok. Daha ileride çok şeyler çıkacak. Çok şeyler patlayacak, yeni bombalar. Acun'la ilgili, Ali Koç'la ilgili, Acun'un çevresindekilerle ilgili, ortaklarıyla ilgili. Yani ve görüştüğü kendine yakın olan kişiler hakkında bile çeşitli şeylerin, dedikoduların oldu. Aslında dedikodu değil, bunlar nettir de oldu. Bir ortama girdik. Ha bu neden oldu? Neden oldu dersek, şimdi Ali Koç hep Galatasaray'ı rakibini FETÖ'cülükle suçladı. Belden aşağı vurdu. Tüm camiayı terör örgütü üyesi olarak kabul etti, söyledi. Sürekli. Ailelerinin de dahil hocam. Yani bütün Ay, camiayı diyor. Yani bu işin abi içerisinde aileleri de var insanların çoluk yani. çocuk hepsine bak. Çoluk çocuk hepsini kattı. Vurdu ki Galatasaray'a. Belden aşağı.
Şampiyonluk lig bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi Fenerbahçe'de bir yönetim kongresi olacak. Yeni yönetim seçilecek. Ve hiç hesapta olmayan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine girdi, listesine. Evet. Ve geçmişte Aziz Yıldırım'la sıkı diyalog olan bir insandı Acun Ilıcalı. Ama Övgüyle bahsederdi. tabii çok baba oğul Yedikleri gibi içtikleri beraberlerdi. aynen ayrı Aynen, aynen. gitmezdi. Aynen kendileri de söyler, zaten hep görüntülerde de vardı. Şimdi ne oldu da Acun Ilıcalı e, aslında şöyle girmek istiyorum. Bir bölümü de siyaset gibi düşünmek istiyorum. Acun Ilıcalı belli bir partiye yakın bir insan. Ali Koç tam zıttı bir insan. Yani bizi devlet işte şunu yapıyor, bizi aleyhimize çalışıyor, bizi şöyle diyor, şampiyon yapmıyorlar gibi çok böyle senaryolar üretti. Şimdi Acun Ilıcalı da Ali Koç'un tam zıttı bir insan. Siyasi görüş olarak. Tam zıttı bir insan. Şimdi ne oldu da bu iki insan aynı listede yer aldı? Şimdi sorulardan birisi bu zaten insanların kafasına, Fenerbahçe camiasında Evet. da Aziz Yıldırım da zaten buna değiniyor sık sık. Şimdi bu böyle olunca listeye girince Acun Ilıcalı artık taşlar dökülmeye başladı eteklerinden. Aziz Yıldırım başladı. Hatta bugün yine bir tehdit etti. Yavaş yavaş dedi, ben dedi her şeyi dökeceğim dedi bugün son açıklamasında da. Yani umarım Türk futbolu zarar görmez bu olaylardan. Ama gerçekten çok bir batağın içinde ülke futbolu, sporu. O kadar mafya, işte böyle baronlar işin içine girmiş ki bu işler. Yani Bahisler bahisler zaten bunlar hep yani bu türlü maalesef hocam. şeyler Türkiye'de futbolun olmadığını, şampiyonun önceden belli olduğunu gerçekten hep söyledik burada. Ya bize kimse inanmıyor. Ve zamanla inanın bizim bu sözler herkes diyecek ki ya nasıl öğrendiniz, nasıl biliyordunuz diye bize hak verecekler. Evet, Biz siz bunları boşa haklıymışsınız diyecekler. tabii biz bunları boşa üflemiyoruz. Biz de sağdan soldan duyum alıyoruz, biliyoruz. Yıllarca hayatımız da bizim işin içinden geçmiş bu işler. Biz de Evet. görüyoruz kimin ne olduğunu. Ondan dolayı şimdi bundan sonra yavaş yavaş bombalar patlayacak. İnşallah bizim Türk futbolu zarar görmez, Türkiye zarar görmez. Gerçekten çok büyük skandallar var, çok büyük konuşmalar var, olaylar var. Bunu yavaş yavaş ilerlerde anlatacağız. Şimdilik girişim bu kadar. Evet. Hocam, Acun Ilıcalı şöyle aslında Evet, nereden patladı olaylar? Ben baştan yani hani son tabii. günlerdeki patlama tap noktasını söyleyeyim. Acun Ilıcalı dedi ki Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. 3 gün görüşmediler. İrtibat kuramadılar dedikten sonra Aziz Yıldırım şöyle bir açıklama yaptı. Acun kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da da görüşmüşüm. Yalnız yanlış biliyor. Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun Ilıcalı da vardı. 2 tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler. Başka bir şey söylemiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3500 sayfalık fezlekeyi okudum. Orada suçlanan insanların %20'si bizi Adnan Hoca ile Acun tanıştırdı diyor. Sonra Acun Ilıcalı şunu söylüyor. Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin. Beni bir daha buralarda göremeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım diyor. Acun Ilıcalı devam ediyor. Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile
ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi diye düşünmedim. Bak algıyı nereye getiriyor hocam? Bak yani Evet. diyor ki Tabii. başıma bir iş gelirse bunun sorumlusu rakip taraftarların rakip takımların taraftarları olabilir yani şeyi Tabii. değiştiriyor yani anladın mı? Algıyı Tabii. değiştiriyor yani. Yönü değiştiriyor. Yönü değiştiriyor yani. Ya akıllı olmak lazım. Bu konularda hani tamam şimdi Fenerbahçeli arkadaşlar takımlarının zarar görmesini veya takımlarına olan duygusal bağından dolayı bazı şeyleri es geçiyor olabilirler ama biz geçmiyoruz. Ama her şeyi fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş diye devam ediyor. Sonra Aziz Yıldırım şöyle söylüyor. Fenerbahçe'yi baronlar yönetiyor. Daha önce memleket elden gidiyor dedim. Şimdi Fenerbahçe elden gidiyor. Dikkat etsinler. Şu anda bunu çok açamam. Seçim bitsin açarım. Çoğul ya şimdi kim bu baronlar falan işte yuvarlak masalarda falan zamanı gelince bu konuyu da konuşurum diye devam ediyor hocam. Hocam mevzular derin, mevzular Çok derin. Çok kalabalık. derin. Ne diyorsun hocam? Hocam yani bunlar zaten Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin tüm genlerini bilen, Evet. damarlarındaki kan, dolaşan kan gibi Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe'de Fenerbahçelilerin, üyelerin kimin ne olduğunu ezbere iyi bilen bir adam. Aziz Yıldırım Evet. boş bir adam değil. Tabii. Gerçekten çok şey bir adam. Yani bilir. Ben Aziz Yıldırım ne diyorsa inanırım kardeşim. Aziz Yıldırım boşa da söylemez. İhtiyacı da yok şu anda zaten. Yalan söyleme, iftira atmaya gerek yok. Ama biz bu Aynen öyle. iftira, Acun'un iftira dediğini biz yıllardan bu yana biliyoruz zaten. Herkes biliyor. Acun orada 1 yıl diyor. Acun orada 15 yıl kaldı kardeşim. Adnan Oktar'ın kendi ifadesi var. Tapelerde Evet. var yani ifadelerinde. 15 yıl. Evet. Ve, ve doktor abisi, cerrah abisi ve büyük görevi vardı. Adnan Oktar'ın grubunda. Tüm Evet. organizasyonları, eleman bulmaları, şehir şehir bu kadar dolaşan bir insan daha görülmemiştir abisi. Doktor. Bunlar hep el içinde, hep beraberler. Bunları kimseye okumasınlar. FETÖ'yle, FETÖ'yle zaten diyalog olduğunu herkes biliyor. FETÖ'yle gittiğini Hakan Şükür'le, Gökhan Şükür'le beraber yıllarca gidip geldiklerini Pensilvanya'ya bilmeyen yok. Bilmeyenimiz yok. Bunlar şimdi Aziz Yıldırım dediğinde gündem oldu şimdi. Aziz Yıldırım'a inandığı için millet bak. Yani bizler söylesek başka Galatasaray camiası söylese inanan yok. Ama Evet. Aziz Yıldırım gibi bir duayen söylemişse bu laf ciddiye alınır. Onun için herkes şu anda Aziz Yıldırım'ın cümlelerine inanıyor. Gidişatı bekliyorlar. Hocam benim Evet. kafama takılan bir tek soru var. Bak bir tane soru var. Şimdi diyorum ki şimdi 3500 sayfalık iddianameyi okudum diyor Acun Ilıcalı ile ilgili. Adnan Evet. Oktar davasında. Evet. Şimdi ben de diyorum ki 3500 sayfalık dava dosyası senin eline neden geldi? Sana bu dosya ne için ulaştı? Yani sana ulaşmasındaki sebep neydi? Benim kafama da bu soru takılıyor hocam. Tamam. Ben sana şöyle bir şey diyeyim. Bir sene bir şahıs milletvekili adayı, bir şahıs da belediye başkanı adayı. Evet. O belediye başkan adayı bana bir dosya getirdi verdi. Milletvekili adayının dosyasını. Geçmişte yargılandığını, naylon faturadan, sahtekarlıktan yargılandığını Bu bunu senin başından geçen gerçek bir olay, doğru evet, mu? Evet. evet. Yani şunu diyorum. Bu dosyaları verirler. Aziz Yıldırım bilmez mi? Aziz Yıldırım'ın yanında neler var şimdi? Her bilgi vardır. Aziz Yıldırım istediği mahkemeden istediği yazıyı alır. Aziz Yıldırım'a oradaki çalışan personel bile getirir verir. Sorun o değil yani. Katip bile Evet. getirir. Oradaki sekreter bile getirir. Yani Aziz Yıldırım o ulaşır. Onlar basit şeyler hocam. Onlar önemli değil. Onu alır. Peki Herkesin hangi sebepten okudu? Yani orada mesela bu işte olayları nasıl ifade verdiğini veya kimin ne ifadeler verdiğini öğrenmek için herhalde değil mi? Yani kendisiyle ilgili bir şey var mı diye mi yoksa tabii hocam şöyle yok. Fenerbahçeli belli yöneticilerin adı geçiyor. O tapelerde var.
Yani o Adnan Hamdi Oktar mevzusunda. tabii tabii Evet. başkaları da var yani sırf Acun değil başkaları da var. Evet. Mesela FETÖ olayından yargılananlar var, ismi çıkanlar var şu anda Ali Koç'un listesinde yer alıyor. Yani zaten bak Aziz Yıldırım çok kurnaz bir adam. Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın ileride Fenerbahçe'nin başına gelecek yönetici olacağını biliyor zaten hocam. Biliyor. Evet. Onun için bunlar hazırlığı yapıyor. Bunlar boş adam değil diyorum. Bunlar Acun Ilıcalı'nın hakkında dosyaları toplar. Ali Koç'un hakkında dosyaları, Adnan'ın hakkında, Mehmet'in hakkında toplar bunlar hocam. Bunlar güçlü adamlar. Bunlar devletin istediği her yerden belge alırlar. Ya normal yani bu olur. Buna kimsenin gücü yetmez. Bunun için Acun Ilıcalı'nın zaten nasıl parladığı, nasıl birden zamanında cebinde bir yol dolmuş parasının olmadığı günleri biliyor insanlar. O Tabii. konuşan Adnan Oktar'ın yanından ayrılan kızlar var. TV8'e çıkarılıp onlara şimdi zamanda girecektim ben. Şimdi söyleyeyim mesela ben. Seda Akgül TV8'de program yapan, magazin programı yapan bir programcı kızdı. Adnan Evet. Oktar'ın mağdurlarından Ceylan Özgül isminde bir kızı çıkardı programa. Konuşturdu programda bak TV8'de. Bunlar hep belgeli yani orada. Ve ertesi gün bu kızın işine son verdi Acun. Yani Evet. Evet. bunlar bilinen şeyler. İşte neden verdi? Neden bu çalışan elemanın işine son verdi? İşte neden? İşte Adnan Oktar'ın mağdurlarından bir kız gelip konuştu, örgütü anlattı diye. Çünkü o kız çok bilgiler anlatmıştı o gün o programda. Ama ertesi gün ne hikmetse Seda Akgül görevinden alındı. Şimdi bunlar herkes bunları görüyor hocam. Daha başka neler var? Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil de konuştu. Ben 10 sene önce uyardım dedi Acun'u dedi. Bak Mehmet Evet. Ali Erbil de boş bir adam değil. 10 yıl önce diyor Adnan Hoca'nın müridü diyor işte e, FETÖ'nün sempozyumlarına gitmiş. O dinledim diyor. Evet. Hakan Şükür Gökhan'la çok gittiler. Ben şahidim diyor. Bak ben şahidim. Yapma fazla girme bu işlerin içine dedim. Uyardım oğlum dedim diyor. Yani uyardım onu diyor. Kaç sefer yapma oğlum dedim diyor. Mehmet Ali Erbil de işte ölmedi konuşuyor. İstediğin Evet. YouTube kanalına çıkar sözleri. Daha işte gibi bu Saadettin Saran da konuştu. Geçmişte bir kasetleri var. Şike olaylarına o da değindi. Fenerbahçelilerin şike yaptığını Saadettin Saran'ın sözleri var. Onu da bulunur YouTube'dan çıkarılır. Hocam şu anda gerçekten ortalık çok karışık. O kadar böyle mafyavari, baronvari işler dönüyor ki işte zavallı bizim Türk futbolu işte bir arpa boyu ilerlemiyor. Bu Evet. kafayla da zaten ilerlemez. Çünkü herkesin para kazanma yeri olmuş. Gariban taraftarlar da her takımın taraftarı işte başa gidiyor işte aslanım koçum hep işte kandırılıyor insanlar. Hep kanan yine gerçek o mağdur olan o garibim taraftarlar. İyi insanlar yani. Ama bu üsttekiler işte böyle tepişiyor. Yukarıda hepsi bak. Hepsi yani Aziz Yıldırım da ben çok dört dörtlük adam demiyorum. Herkesin şeyi var zaten. Ama bak birbirlerinin şeylerine basınca, ayağına basınca çıkarları Açıklarına hemen aynen. menfaatleri çatışınca hep birbirlerini yemeye başladı. Eskiden baba oğul gibiydi ikisi. İkisi baba Evet. oğul gibi. Ne oldu kardeşim? Hayırdır ne oldu şimdi? He, çıkar meselesi. Aynen Yani öyle. zamanla daha göreceğiz. Daha anlatacaklarımız da var zaten. Senin notlardan devam edek yavaş yavaş bakalım. Hocam sen şimdi bugün bomba bir haber daha vereceksin Acun'la ilgili. İşte Acun Evet, işte bahisler, mahisler falan. evet, evet. Şimdi biraz izleyicilerimiz gelsin toplansınlar. O konulara da gireceğiz. Hocam şimdi şöyle Aziz Yıldırım'ın şöyle iddiaları var. Yani şöyle konuşuyor. O da kendini şu şekilde savunuyor. Diyor ki Aziz Yıldırım FETÖ 3 Temmuz ve darbe girişiminde başarılı olsaydı diyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin adı değişecekti diyor. İslam Cumhuriyeti koyacaklardı diyor. Darbenin engellenmesinin en etkili hamlesi Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla insanların sokağa çıkmasında 3 Temmuz olaylarının da etkisi
çok oldu diyor. 3 Temmuz FETÖ'ye karşı bir diriliş oldu diyor. Yani Fenerbahçe camiasının ve kendisinin başta olmak üzere FETÖ'ye karşı göstermiş olduğu 3 Temmuz'da FETÖ'ye karşı terör örgütüne karşı göstermiş olduğu dirilişin diyor 15 Temmuz'a yansıması da oldu diyor. Yani Evet. insanlar diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla sokağa çıkarak diyor darbenin de engellenmesine, dirilişe neden oldu diyor. Doğru. Şimdi buna katılıyor musun hocam? Ne diyorsun bu konuda? Katılıyorum. Orada yani sonuna kadar katılıyorum. O konuda doğru. Şimdi Aziz Yıldırım'ın neden aday oldum diye bir açıklaması da var. Evet Neden hocam. aday oldum diye. Şimdi ona da ben bir değineyim. Buyur hocam. FETÖ'cü, hocacı ve kulüpten menfaat sağlayan aday birisi olursa bak Evet. FETÖ'cü, Evet. hocacı yani Adnan Oktarcı ve kulüpten menfaat sağlayacak kişilerden herhangi birileri aday olursa eğer kulüpten düzgün insanlar aday çıkmazsa kulüpten yani kulüp içinden Zaten düzgün. şeyi de diyor hocam bu kadar Ha, adam var diyor. Yani hiç mi kimse çıkmıyor bu diyor birkaç isimden başka. Kimse heh, diyor başkan adayı neden olmuyor heh, diyor. Yani birkaç heh, aday farklı insanlar da çıksın diyor. O kadar insanımız var diyor yani. heh. Söylüyor bunları zaten. Böyle aday çıkmadığı için diyor ben diyor FETÖ'cü, hocacı ve kulüpten menfaat sağlayan adayların karşısında aday oldum diyor. Evet. Yani büyük bir laf hocam bu. Yani bu Çok büyük hocam. gerçekten yani altın harflerle yazılacak bir laf. Peki hocam şöyle Yani soruyorum. Şöyle soruyorum sana. Şimdi Aziz Yıldırım çocuklar artık sevinsin diye ben aday evet, oluyorum evet, söylemi var iken evet. Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu çıkış yani Jose Mourinho ile ilgili yalan söylüyor Aziz Yıldırım Tabii. çıkışından sonra Aziz Yıldırım da neden başkan adayı olduğuyla ilgili söylemini değiştirdi hocam. Tabii çünkü niye? Aziz Yıldırım'a hakaret gelmeye başlayınca, yalanlama, suçlama gelmeye başlayınca o da dedi ki artık ben de kardımı dökeyim elimdeki bilgi belgelere ben de başlayayım dedi. O da kendi yönünde haklı tabii. E, Evet Şimdi yani şunu demek istiyor. tabii Bizde yalan yok diyor. Yani bize kimse yalancı diyemez diyor. Bana birisi diye yalancı derse diyor bütün kirli çarşafını dökerim demek istiyor yani. hocam şu anda Aziz Yıldırım'ın gerçekten dediklerinin %99'u doğru olduğuna ben inanıyorum. Bak ben de Ben de inanıyorum. inanıyorum. Yani %99'u doğru hocam. Tabii, Doğru yani. tabii. Çünkü Fenerbahçeli ve Fenerbahçelilerin genini bilen bir insan. Ya damarını, kanını bilen bir insan. Acun'un her şeyini bilen bir insan bak. Acun'un her Sen şeyini şimdi bilen biraz bir insan. sonra bir daha söyleyelim. İzleyicilerimiz de Evet. gelmeye başladılar. Acun Ilıcalı ile ilgili hiçbir yerde duyamayacağınız özel bir ne deriz? Hani habercilik şeyinde vardır ya mecrasında Bomba. bomba. Bomba Hı. haberi biraz sonra burada biz izleyicilerimize ilk kez belki de ilk kez biz söyleyeceğiz. Hocam Ali Koç da şöyle söyledi. Mesela dedi ki Aziz Yıldırım'a işte 3 Temmuz'da dava arkadaşlarım dediğin hiç kimse yanında yoktu ben vardım dedi. Şimdi Ali Koç'a da döndü sonra Aziz Yıldırım. Dedi ki Tabii. evet 63 dava arkadaşım hapisteydi dedi. Yani 63 dava arkadaşım hapisteydi. Ama kendisi ne yaptı diye de soruyor. Diyor ki ama diyor kendisi ne yaptı diyor. 2012'de diyor Mayıs seçiminde hapishanede beni ziyaret etmeye geldi diyor. İşte orada konuşuyoruz diyor. Yani işte yönetime girmesi için ikna etmeye çalışıyorum falan dedi. Tamam mı? Yani yönetime girmek istemiyor. İşte ailevi nedenlerini gerekçe sayıyor. İşte gözümün üstünde kaşım var söylemini örneğini verdi. E, yani daha sonra gidiyor Ali Koç. Ben bir düşüneyim diyor oradan. Daha sonra gidiyor işte haber gönderiyor. Yönetime girmek istemediğini söylüyor. Fakat sonrasında Şekip Mosturoğlu ile bir programa televizyonda bir programa katılıyor. İşte diyor ki benim diyor işte yine aynı şeyi söylüyor. Yani ailem var diyor. İşte gözümün üstünde kaşım var diyor. Bilmem ne diyor. Yani ve yönetime girmiyor.
Bunun manası korkaklık diyebilir miyiz hocam? Yani Ali Koç o dönem 3 Temmuz sürecinde yönetime girmeyerek, krizi yönetmeyerek, Aziz Yıldırım'ın yanında durmayarak bir korkaklık göstergesi gösterdi. Daha sonra işler yoluna, yani davasal anlamda her şey yoluna Tabii. girmeye başlayınca Ali Koç başkan adayı oldu ve Aziz Yıldırım'ı işte çok borç batağında falan gibisinden kongre üyelerine bu şekilde söyler. İşte tabii sosyal medyada falan da işte pompalayarak Aziz Yıldırım'ı yıpratarak farklı bir, hani Aziz Yıldırım gitsin de Türk futbolu tekrar düzelsin mantığı, düşüncesi, mottosuyla bir oluşum oluştu. Acun da dedi o cümleyi zaten. Acun da dedi. Evet. Senin kafa kalmadı artık. Senin kafadan insanlar artık Türk futbolunda fayda vermez dedi bak. Hocam daha sonra bak, FETÖ'cü, şimdi FETÖ'cü biliyorsun, yani bütün yargı FETÖ'cülerin elindeydi yani. Evet. Daha sonra yargıda davaya bakan veya işte yani dışarıdan müdahil olanların hepsi Aziz Başkan'a hani sen bu davadan vazgeç. Yani Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakması karşılığında seni serbest bırakacağız teklifi sundular. Yani o dönemde 186 seneyle yargılanıyordu Aziz Başkan. Evet. Tabii tabii. Aziz Başkan da dik bir duruş göstererek, boyun eğmeyerek, bunlara karşı çıkarak ben bu olayın çözeceğim ve camiamı, kendimi, dava arkadaşlarımı temize çıkaracağım mücadelesini vereceğim diye de söyledi ve gelen teklifi kabul etmedi. FETÖ'cülerden gelen teklifi de kabul etmedi. Yani 3 Temmuz ve 4 Nisan Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi hocam. Öyle söyleyeyim. Yani 3 Temmuz ve 4 Nisan olayları Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın, daha doğrusu Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarının, Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe camiasının kırmızı çizgisi şeklinde algılanıyor hocam. Şimdi Ali Koç'un o dönem Aziz Yıldırım'ı yalnız, yani korkarak, ben de diyorum, yani dava arkadaşısın, sen de bir dava arkadaşısın, seni almış yönetimine, işte beraber yürüyorsun. Bir takım doğru olmayan nedenler, sebeplerden dolayı operasyon çekiliyor terör örgütü tarafından ve sonra Ali Koç davasından çekiliyor, davasından vazgeçiyor. Şimdi Ali Koç'un bu davadan çekilmesinin sebebi, olayları biliyor muydu? Yani ne boyutlara gidebileceğini, işte nasıl operasyonlar çekileceğini falan, hepsini 3 aşağı 5 yukarı biliyordu değil mi hocam? Yani Hocam biliyorsun zaten Koç ailesi heh, farklı bir o yerde yani. çünkü Buyur koçlar hocam. şu anda devletin tüm her birimlerine diyaloğu Teşekkür iyi olan ederiz insanlar. Hüseyin Bey, sağ olasın. Diyaloğu iyi olan insanlar, yani bunlar güçlü aileler. Bunlara isteyen haber gelir, istediği bilgiler gelir. Çünkü Koçların ailesinden bir fert cezaevine girdiği zaman, FETÖ'den yargılandığı zaman o aileye büyük bir şaibe olur. Yani Evet. Koçlar deyince mesela Koçlardan bir Ali Koç'un bir cezaevinde yargılanması, bırak cezaevinde yatmayı, bir mahkemeye çıkması bile büyük sansasyon olur. Çünkü çok büyük zarar görür aile şirketi. Müthiş Hocam zarar görür. Tabii. şöyle de Evet. olabilir. Şimdi bak, şu da var. Tabii. Şimdi Ali Koç eğer devam etseydi, davalar, yargılar falan devam ederken olayın kendisine de bir şekilde vuracağını biliyordu. Tehdit İşte de ben edilmiş olabilir aile. ben Anlatabiliyor ben muyum? ben onu demek istiyorum. İşte oraya geliyordum yani. Bu bilgiler, haberler gelir bu aileye diyorum. Gelir. Onun için Ali Koç'u saf dışı bıraktılar. Yani dışarıda tutturdular yani. Bu devlet içinden de var. Aile zaten Fenerbahçe'ye hiç girmesini istemiyordu. Ya gel işin başında yürüt. Bizim bir spor kulübüne, siyasete ihtiyacımız yok. Doğru da. Ama Evet. işte Ali Koç o dönemlerde e, korkması doğal hocam. Yani gerçekten öyle bir ailenin, bir çoğu evladının, bir aile şirketinin sahibinin yargılanması, FETÖ'den içeri girmesi çok büyük sansasyon olur.
Aslında Evet hocam. Türkiye için de çok büyük zarar olurdu. Yani çünkü bu Koç şirketler grubu dünyada her türlü şirketlerle ortaklığı var, beraber yani ticaret yapıyorlar, mal alış satışlar var. Dünyanın her yerinde diyalog var. Böyle bir ailenin böyle bir şeyde adının çıkması bile yani Türkiye ekonomisi açısından da çok büyük olay olurdu. Bu bilgiler ciddiyetle geliyor yani. Onun için bunu dışarıda tuttular. Girmedi. Bilinçli girmedi zaten. Yani %1 milyon ben bilinçli girdirilmedi. Ondan sonra işte ortalık süt liman işte mağdurlar gitti yattı Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi insanlar falan. Derken ortalık rahatlayınca Ali Koç geri çıktı piyasaya. Aday oldu. Yani olayın gidişatı bu. Transfer meseleleri bugün yok. Transfer konularına bir sonraki yani bugün ne, çarşamba, cuma günü bir genel şey yapacağız. Yayın yapacağız yine. Bugünkü konumuz e, Fenerbahçe'nin baronları, Fenerbahçe'de neler oluyor, bilinenler, bilinmeyenler. Yayınımız şu anda bu şekilde devam ediyor akış. Hocam, Aziz Yıldırım Ali Koç'a diyor ki Fenerbahçe'den alacağın yok diyor. Yani 1,5 milyar TL var diyor. Yani hani 1,5 milyar TL var diyor şey. Yani o nereden çıkıyor diyor. Öyle bir alacak falan yok diyor. Hocam ben bir de şeyi merak ediyorum. Şöyle Ali Koç'un bugüne kadar Fenerbahçe'ye 240 milyon dolar katkısı var hocam. Şimdi ortalama 240 milyon dolar Ali Koç'un Fenerbahçe'ye katkısı var. Bunun da bir kısmı hibe deniliyor. Bir kısmı reklam. Alacağımı da almayacağım diyor. Önceki başkanların ne kadar alacağı var ve varsa hibeleri finansal raporlarda gözüküyor falan. Böyle yani merak ediyorum. Yani bu olaylar şimdi biraz derin olduğu için çok da fazla böyle düşünerek söylemek istiyorum, cümleleri kurmak istiyorum. Yanlış şeyler söylemek istemiyorum. Yani bu kadar çok katkı, maddi anlamda katkı sağlamışken olaylar farklı boyutlara gelmesi acaba Acun Ilıcalı'dan kaynaklanan bir şey mi? Yani bu kadar bel altı gitmiyordu olaylar. Belki biraz parasal işte kulübün işte Aziz Yıldırım borçtu, oydu, buydu falan filan meseleleriyle ilerliyordu seçim propagandası. Ama Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a yalan söylüyor çıkışından sonra işler bu boyutlara, bu seviyelere geldi. Ne diyorsun hocam? Acaba ben şimdi sana başka bir yönden anlatayım. Tamam Aziz hocam. Yıldırım, Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya listeme gir diye teklif etti mi? Acun Ilıcalı da ben hiçbir Etmişse de yön hayır cevabı geldiyse ha şöyle hayır da ve şöyle sonra demiş. evet. Şöyle ben hiçbir listeye girmek istemiyorum. Yani düşünmüyorum yönetimlerde ama dışarıdan ben Fener'in her türlü desteğini yapacağım. Kesinlikle listeye girmiyorum dedi. Ondan sonra da Ali Koç'un listesine girince Aziz Yıldırım'ın şartelleri düştü. Evet. Yani olay bu. Yani Acun Ilıcalı'dan kaynaklanıyor az önceki dediğim cümle. Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un listesine girmesi Aziz Yıldırım'ı delirtti yani. Peki Çünkü Ali Koç ne vaat etti de Acun Ilıcalı Ali Koç'u tercih etti hocam? Ali hocam Koç madem öyle yani her iki başkan adayının da listesinde olmasını istediği Acun Ilıcalı Ali Koç'u tercih ettikten sonra yani ne vaat oldu? Ali Koç ne vaat etti? Acun'a da listeye girdi. hocam şimdi şöyle baksan iki insana da tamam Aziz Yıldırım öyle de şu anda Eskişehir'de değil. Şimdi Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı desem ben de Ali Koç'un listesine girerim. Çünkü Ali Koç Evet. şu anda ne kadar ağlasa, sızlasa da işte bizi şampiyon yapmıyorlar. İnan hepsi yön değiştirmedir bunlar. İşte bizi şampiyon yapmıyorlar. Federasyon işte bizim önümüzü kesiyor. Hiçbir alakası yok hocam. Bunların hepsi kendileri yaptırmıyor Fenerbahçe'yi şampiyon. İnanın yani bak Fenerbahçe'yi kendilerin ya bilerek ya da yani belli bir senaryolarla
yapmıyorlar. Şimdi Hocam Ali senin Koç'un senaryolarından bir tanesi Fenerbahçe'yi çok borçlandırıp borç batağına sürükleyip tabii ben her el zaman altından diyorum. kulübü Evet, satın alma. evet. Kulübü borçlandırıp büyük paralarla satın almak istiyorlar. Alacaklar da ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok büyük borç batağında şu anda Fenerbahçe. İnşallah Türk futbolu zarar görmez bu olaylardan. Ama gidişat iyi değil. Türk futbolu gerçekten çok zarar görecek. Türkiye futbolu zarar görecek. Diğer kulüplerimiz de zarar görecek bu olaylardan. İnşallah bunu az zararla atlatırız diyorum. Bu seçim bu hafta bitse de olaylar devam edecek. Konuşmalar, aleyhte konuşmalar devam edecek. Bakalım bunun altından neler çıkacak. Ha burada Acun çok büyük zarar görecek. Aziz Yıldırım mı? Ali Koç mu? Diğer yöneticiler var. Onlar mı? Hangileri büyük zarar görecekler? Bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Ama ben Acun Ilıcalı'nın üzerine çok büyük gidildiğini, çok gidileceğini, Acun Ilıcalı'nın her şeyin ortaya döküleceğini biliyorum. Çok uğraşacaklar Acun Ilıcalı'yla. Burada Fenerbahçe çok büyük zarar görecek. Şu anda e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ısrarla FETÖ'den dolayı suçladı Galatasaray ve camiasını. Ama şu anda geldiğinden nokta öyle bir nokta geldi ki şu anda Adnan Hocacılar, FETÖ'cüler, kaçak bahisçiler, mafyalar, baronların hepsi şu anda Fenerbahçe yönetimlerine girmeye çalışıyor. Bunu Aziz Yıldırım da söylüyor. Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın listesine söylüyor. Burada işte Fenerbahçe büyük zarar görür. Ve Fenerbahçe zarar gördüğü zaman da Türk futbolu zarar görür. İnşallah bunlar kendi aralarında susarlar. Aklı selim insanlar girer araya. Artık bu birbirleriyle savaşmalar durur inşallah. Yoksa bu gidişat iyi bir şey değil. Çok büyük zararlar görülecek. Burada şu anda bu konuşmalarla e, devlet de savcılar da harekete geçecek zaten. Geçmeli de. Bu soruşturmalar başlayacak. İfadeler alınacak. İsmi geçenler, işte FETÖ olayında %20'si Acun'un ismini veriyor. Büyük bir oran yani bu. Biz Acun Ilıcalı'yı iyi tanıyoruz. Acun Ilıcalı ve abisi bizi bu örgüte kazandırdı diyorsa bunlar çok büyük suçlamadır ve bunları gidip ifadelerini vermeleri lazım. Nasıl olacak, nasıl edecek? Gerçekten biz de merak ediyoruz. Biz de bu aşamaları zaman zaman böyle kanalımızda anlatacağız siz seyircilerimize. İnşallah. Hocam kusura bakma ya düştüm Yok, arkadaşlar. ben Sen konuşuyorum. aynen Ben aynen devam aynen. ediyorum. Ben Aynen şimdi devam. hocam bu olayların gerçekten şimdi seyircilerimize de söyledim. Artık savcılar, Adalet Bakanlığı olaya el koyacak. Koymalı da. Çünkü çok büyük Evet. suçlamalar. Şu anda ben şeyi dedim az önce sen yokken. Barış hocam. Fenerbahçe hep FETÖ'yle suçladı Galatasaray'ı. Bir yıl boyunca, iki Evet. yıl boyunca Ali Koç. Şimdi şu anda Fenerbahçe'de Adnan Hocacılar, FETÖ'cüler, kaçak bahisçiler, baronlar, mafyalar şu anda cirit atıyor. Bak o konumun merkezine geldi şu anda Fenerbahçe. Fenerbahçe bu işin Maalesef. içinden nasıl çıkar? Ama burada büyük zararı Fenerbahçe görecek. Hocam sana Heh, bir şey söyleyeyim mi? Eğer Aziz evet. Yıldırım sağduyulu kongre üyeleri Aziz Yıldırım'ı seçerse bu mevzular kapanır hocam. Aziz Yıldırım bu işlerin Evet. üzerini bir şekilde yani Aziz Yıldırım kapatır yani. Aziz Yıldırım'ın Evet. sevmediği şeyler. Ama bu işler diğer türlü devam ederse Fenerbahçe önümüzdeki günlerde çok ciddi anlamda iç meseleler dağ gibi bekliyor. Sportif anlamda şimdi hani Mourinho'nun gelmesi falan belki Fenerbahçe camiasını biraz heyecanlandırdı. Biraz daha spor odaklı düşünmelerini işte başarı gelecek, şu gelecek, bu gelecek gibi düşüncelere itti. Fakat emin olun Aziz Yıldırım boş durmayacak. Aziz Yıldırım bütün kozlarını, bütün kartlarını oynayacak. Tek 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 hepsini ortaya çıkaracak. Evet. Ha şöyle bir durum da var.
Ali Koç da devreye girer, kılıcı çekerse, Ali Koç henüz daha kılıcı çekmedi. Şu an Aziz Yıldırım ve Acun ekseninde dönüyor. Ali Koç kılıcı çekip de o da Aziz Yıldırım'a karşı tepkiye dönük, yani işi saha dışına iterse olay bu sefer çok daha farklı yerlere gidecek. Hocam Çok o daha zaman ne farklı olur? yerlere gider. Şöyle bir durum var hocam. Taraftarlar arasında bile ayrıma gider. Bak, Tabii. Mourinho'nun Tabii imza tabii. töreninde Mourinho diyor, statta Aziz Yıldırım diye herkes bağırıyor. Yani seyirci bile şu anda bölünmüş durumda. Seyirciler bile şu anda Aziz Yıldırımcı ve Ali Koççu olarak bölünmüş durumda. Adam şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi yani. Bugün böyle şöyle bir açıklaması oldu. Seçimi kazansam da kaybetsem de Aziz Yıldırım'ın elini kaldıracağım diye bir açıklaması, demeci oldu Ali Koç'un. Şimdi yumuşatmaya çalışıyor. Yani Tabii. gelen topu yumuşatmaya çalışıyor. Ya şimdi ben de diyorum ki, yani Acun Ilıcalı meselesinde, yani bu işler Acun Ilıcalı'ya mı kaldı ya? Yani madem bu kadar her şeyi çok iyi biliyordu da Hull City'yi neden çıkartamıyor? Kaç sezondur Premier Lig'e, üst lige neden çıkartamıyor? Madem bu kadar büyük bağlantıların vardı da Mourinho'yu kendi takımına niye getirmedin? Hull City'ye. Örnek veriyorum yani. Çok Tabii. iyiydin de, çok samimiydin de. Anlatabiliyor muyum? Yani Aziz Yıldırım görüşemedi de, görüşebilen sadece yalan söyledi de, tek sen görüşebiliyorsun da veya Ali Koç görüşebiliyor da sen Hull City'ye neden getiremedin? Bu kadar vizyonun var, bu kadar şeyin var. Niye getirip de o zaman Premier Lig'e çıkartmadın veya Premier Lig'de bir proje yapmadın? Gelmez. Niye? Çünkü o şeyin yok yani. Niye seçti Fenerbahçe'yi? Biraz Mourinho paradan dolayı. Hocam bu Hull City'ye alınması bile şaibeli. Yani orada Ya nelerin döndü, hocam, neden alındığı bile Türkiye Ligi'nde ne şaibeli. kadar çöp Heh, futbolcu varsa, bak heh, şimdi ben de çok heh, farklı bir yere heh, değiniyorum şimdi. heh. Türkiye Futbol Ligi'nde ne kadar çok çöp futbolcu varsa hepsini gitti, aldı, götürdü Hull City'ye. Daha neler Evet. olacak, neler dönecek, bunları ilerleyen süreçte hep beraber İşte, takip edeceğiz. Biz takipçisi işte, olacağız. Bu işlerin işte, peşini bırakmayacağız. işte acaba işte o Hull Türk City, futbolu, Türk futbolu sahipsiz değildir. Hiç kimseye peşkeş çekilemez. Biz evet. her zaman bunların karşısında olacağız. Türk Hangi takım olursa insanının olsun, hangi hangi takım takım olursa olursa olsun, olsun heh, fark hangi etmez. takım olursun. Hangi takım olursa olsun Türk futbolu hiçbir zaman sahipsiz olmayacak. Her zaman sesimizi burada, bu platformda duyuracağız. Sosyal medya hesaplarında da duyuracağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Biz kimsenin adamı da değiliz arkadaş. Biz kimse için çalışmıyoruz da. Biz doğruların yanında gerçekleri söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Hocam biz Bu futbol ülkenin konuşmak parasını, istiyoruz. biz Ha. futbol konuşmak istiyoruz Heh, ama gündem biz maalesef hep buralara tabii. gidiyor. Bu ülkenin parasını bu taraftarın sabahtan akşama kadar sıcakların alnında, soğuğun, kışın altında Simit satan ayakkabı simit satan boyacılarının. ayakkabı boyacı, Heh, ya aklınıza heh, ne geliyorsa gerisini evet. siz doldurun, tamamlayın. Evet. Evet. Bu ülkenin milli değerlerini, milli parasını dışarıya hiç kimse kaçıramaz. Maalesef Biz hep kaçırıyorlar. aynen öyle. Biz bunun karşısında duracağız. Ve kim olursa olsun, bugün Acun'dur, Ali Koç'tur, Aziz Yıldırım'dır, Erden Timur'dur. İşte örnek Hiç veriyorum, fark etmez. Hiç Dursun fark Başkan, etmez. Dursun Özbek'tir, işte Metin Öztürk'tür. Ondan sonra atıyorum, yani aklıma gelen bir sürü şu an insan var. Telaffuz edemiyorum. Hiç kimse bu ülkenin parasını dışarıya çıkaramayacak arkadaş. O kadar basit. Buyur hocam. Şimdi Ali Koç konuşursa dedin ya, Ali Koç Evet konuşursa hocam. ne olur? Şu anda Ali Koç konuşursa Aziz Yıldırım ben şeye benzetiyorum. Eski kaç yıldır Fenerbahçe'de. Şu anda Galatasaray'ın Icardi'siydi Aziz Yıldırım bir zamanlar. Değil mi? Yani Evet. Icardi şu Evet. anda neyse Fenerbahçe'nin Icardi'si Aziz Yıldırım'dı. Yani ne demek istiyorum? Aziz Yıldırım'da çok belge bilgi var. Çok belge bilgi. Eğer
Ali Koç sakın bu hataya düşmesin. Konuşursa, o da devreye girerse Ali Koç, Aziz Yıldırım inan çok bilgi belge döker ortaya. Bak inanın yani. Çok Evet hocam. Aziz Yıldırım şu anda öyle yumuşak konuşuyor, böyle değiştim şöyle diyor. İnan o adam boş değil. Elinde bilgi belge olmadan oraya çıkmaz o adam. Tabii tabii Mümkün değil. tabii. Ya şimdi hocam Yani bizim de var bildiklerimiz. Şimdi Aziz tabii Yıldırım var, tabii kanalından tabii. bildiğimiz şeyler var ama Ya şimdi var. bunları bizim söylememiz doğru değil. Şimdi başkan kendi çıkıp söyleyecek. Ondan Tabii. sonra biz yorumlayacağız. Yani biz Evet. şimdi burada çıkıp da başkandan önce yani Aziz Yıldırım'dan önce kalkıp mevzuya konulara girersek olmaz. Kendisi konuşacak. Kendisi devreye girecek. Biz de Sonra doğrular, yorumlayacağız. biz de yorumlayacağız. Biz de Tabii doğruları canım. söyleyeceğiz. Ne Tabii zaman bizde neyin ne başkan olduğunu tabii. doğruyu yani ne zaman başkan çıkar bütün elindeki bilgileri belgeleri anlatır startı verirse biz de o zaman elimizdeki bu kaynaklarımızı devreye sokacağız hocam. Buyur hocam. Şimdi hocam bunlar oluyor da ben şimdi kafamda soru işaretleri de var. Şimdi Evet. geçen ay Antalya'da 19 devlet başkanının, bak şimdi senden not al, 19 devlet başkanı ve 174 ülkenin temsilcisinin katıldığı, bak Evet hocam. 19'u devlet başkanı, 174 ülkenin temsilcisinin katıldığı diplomasi forumu yapıldı. Her yıl Evet yapılıyor hocam. Antalya'da bu. Ve Evet konuşmacı hocam. kimdi biliyor musun hocam? Acun Ilıcalı. Evet hocam. Biliyorum hocam. Bu diplomasi forumunun konuşmacısı Acun Ilıcalı'ydı. İşte bu gücü, bu konuşma şeyini, Acun'un ne bilgisi var abi? Ne siyaset bilgisi var? Evet. Acun yani böyle 19 devlet başkanı, 174 ülke temsilcinin karşısında siyasi yönden ne Diplomatik konuşabilir? ne şeyi var? Diplomatik Vasfı var yani. ne vasfı var yani? Ne bilgisi var? Dominik'le alakalı olabilir mi hocam? Ya hocam var bazı şeyler olur tabii. Dominik'te zaten nelerin olduğunu, İKA'da diyor Aziz Yıldırım da daha başka nelerin Evet. olduğunu biz duyuyoruz, görüyoruz. İşte birinde Survivor'lar çekildi. 8-10 ülke Survivor çekiyor ayrı ayrı. Çünkü oraya giden benim kameraman arkadaşlarım falan da var. Havuç geldi geçen yanıma ziyaretime. Tamam. Elendi geldi. Benim dostum zaten. Onunla sohbet ettik falan. Abi diyor şu anda 8-10 ülke diyor çekimleri var. Yani Survivor çekimleri var diyor. Yani e, adanın birisi Survivor çekimleri için kullanıyor. Birisi de işte Aziz Yıldırım iddiasına göre işte bu insanların kaçırıldığı, FETÖ'cülerden arananların ya da Türkiye'yi terk edemeyip gizlenenlerin ya da Avrupa'da arananların işte kırmızı bültenli olsun. Bunların işte pasaport çıkarttırılıp oraya oturum hakkı verildiği, zamanla da vatandaşlık hakkı verildiği Aziz Yıldırım söylüyor. Şimdi bu hayır, Acun Ilıcalı hayır demiyor. İspat et demiyor. Demek ki ateş olmayan yerde duman tütmez. Hocam seçimden sonra işler çok farklı yere gidecek. Bak ben yine söylüyorum. Yani seçimden Yani sonra Fenerbahçe camiasını çok zorlu süreçler bekliyor. Gerçekten bence de çok çok zorlu süreçler bekliyor. Çünkü ben, dediğim gibi yani kılıçlar çekildi yani. Hatta şöyle söyleyeyim bak Fenerbahçe'nin 6 yıldır Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağı Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle bir anda al aşağı oldu. Aziz Yıldırım şu anda Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını resmen attı. evet. Ama düğmeye bastı ama tabii bunun olumlu ve olumsuz gidişatını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Yani bu hafta 8-9 Haziran'da ortalamada yaklaşık 45 bin kongre üyesi bekleniyor. Böyle de bir notum var. Yani 35 bin ne yakın bir şey olacak. Kongre üyesi gelecek yani. Hocam şöyle bir şey diyeyim ben şimdi. Şöyle aklıma geldi. Şimdi Buyur hocam. Ali Koç 6 yıldır şampiyon olamıyor. Ve Hocam bir çok kötü. virgülünü alabilir miyim lütfen? Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle biz şimdi bakıyorum
genelde izleyenler sessiz ama katılmadığınız bize hani katılmadığınız yönler falan varsa konuşmalarımızda Tabii veya canım. desteklemek istediğiniz şeyler varsa mesajlarla katkı gösterebilirsiniz. Hakaret ve türevi yani şeyler olmadığı sürece hepinizin mesajlarını ekrana getireceğim, yayına getireceğim. Sonuçta sizlerin de katkısı var, emeği var. Bu doğrultuda hep birlikte ilerleriz. Başka izleyen arkadaşlar da, insanlar da sizin mesajlarınızı okuyarak da kanalın ne kadar aktif olduğunu, sizlerin ne kadar katılımcı olduğunu görmüş olurlar bu şekilde yani. Buyur hocam. Şimdi Galatasaray'da 2 sene şampiyon olur bir başkan üst üste. O başkan gider, başka başkan gelir. Galatasaray'da başarılı olmuş her insan gönderilmiştir hocam. Bak. Hocam, Böyle bak hep öyle tarihler. olmuştur. Derin Ama Galatasaray maalesef. ama Fenerbahçe'ye bakıyorum 6 yıldır bak çok kötü yönetmiş Evet. Fenerbahçe'yi bir Evet. Ali Koç. Yani adamlar yere göğe sığdıramıyor. Artı bir de bu sezonda bile aday gösteriliyor. Bak düşün. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Ben bu olayı çözemiyorum. Galatasaray'da şimdi 2 sene şampiyon olsun hemen o başkan ya da hoca mesela şampiyon oluyor hocayı göndermeye çalışıyor. Hocam Bu nasıl oluyor Fenerbahçe yani? ile Galatasaray arasındaki mevzu şimdi liseliler. Şimdi Galatasaray'da biliyorsun onu daha önceki şeyde konuştuk. Bir önceki yayınımızda konuştuk. Galatasaray'ın Galatasaray'ın baronu biliniyor zaten. Baronları belli. Liseliler yani. Ama Evet. Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de olaylar başkanlar nezdinde dönüyor. Başkanların etrafında dönüyor. Başkan ne derse o. Bütün camiayı onlar bir de şimdi para pul o da varsa yani o pompalıyorsa bütün dernekleri herkese de gerekli desteği veriyorsa para uğruna ne yapıyor? Mecburen şey yapıyor. Bak Bodrum Spor dedik. Bodrum Spor şimdi Süper Lig'e çıktı. Bodrum Spor'un kaynağına bakıyorsun. Opet'in yani başkan Opet'in. Dolayısıyla Opet'e dönüyorsun bakıyorsun. Opet'in yönetim kurulunda kim var? Ali Koç var. Tabii. Şimdi yani öyle bir döngü içerisindeyiz ki yani vırt cırt olmuş derler ya bu şekilde yani hocam. Buyur hocam. Mesela şimdi Acun Ilıcalı hakkında yani bunlar söylendi, konuşuldu sürekli de. Mesela bu Fatih Terim fon olayı vardı. Cezaevine giren o kadın vardı, bankacı kadın. Şu an cezaevinde Evet. yatıyor. Evet. Arda Turan'ın falan paralarının Evet gitmesi hocam. işte. Burada aslında Acun'un da adı geçmiş. Geçiyormuş yani. Ama Acun ne hikmetse Yunanistan'da diyalogları iyi olduğu için Fatih Terim bak o olayların hemen anında o olayların içinde Yunanistan'a transfer yaptırdı ve bunu Acun yaptırdı bak. Evet. Düşün yani olaylar nasıl böyle dönüyor gidiyor. Şimdi mesela Acun'un şu anda bile bak şu anda günümüzde bile orta Esat hakkında da bile şu anda bile yani ne diyeyim Adnan Hoca'nın şu anda faal müridi olduğu bile yani Hocam. ayyuka söyleniyor bak. Hocam Çünkü iddia ediliyor. O konu iddia iddia ediliyor. ediliyor. Şimdi Evet. benim notum var. Sen Evet. konunu bitir. Sonra ben gireceğim Evet. Esat'la ilgili. Buyur hocam. Çünkü şimdi bunlar hocam gerçekten 10-15 sene önce çok parasız pulsuz gençlerdi bunlar. Bak gerçekten ne Ben oldu da şöyle bu Rıfat sen Esat anlat hocam. Rıfat Bey bir şey demiş yani şöyle demiş. Virgülünü alıyorum. Özür diliyorum hocam. Başka programda Acun'u dinledim. Sunucu Allah için Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru bile sormadı. Olmaz böyle diye yazmış, mesaj atmış. Doğru evet. anlamda mı olmaz, yanlış anlamda mı olmaz? Onu da bir belirtirseniz Rıfat Bey seviniriz. Buyur hocam. Evet. Esat'la ilgili. Şimdi Esad'ın adı zaten ve Acun'un abisi Doktor Ömer Cenker Ilıcalı zaten. Evet, Bunun Cenker. tüm hocanın propagandalarını, konferanslarını, örgüte eleman sağlanmalarını hep Acun'un abisi sağlıyormuş zaten. Bu işlerin başında abisi var. Esad da faal bir örgüt üyesi. Yani şimdi bunlar diyor işte ben 1 sene girdim 35 sene oldu 34 yıldır görüşmüyorum falan. Bunlar hocam hepsi
O örgütün 3500'lük sayfasında hepsi yazılı, belgelerle. Bunu herkes biliyor. Belge olmasa bile millet kimin ne olduğunu biliyor. Hocam sen şimdi yanında 10 tane mahallende tanıdığın kişi var. Bakıyorsun adam çay parası yok. 3 gün sonra bakıyorum son model arabalara biniyor. Evet, Villalara son model. almış. Evet. Ne düşünürsün sen? Bu adam lan Tabii, nereden tabii, buldu, tabii, ne yaptı? tabii. Yani bunlar hep Tabii. böyle abicim ya. Bak o şeyi diyor, o kız diyor ki Seda Akgül'ün programına çıkan kız, Acun diyor yol parası bulup gelemezdi diyor. Tabii. Bak Tabii. cebinde harçlığı yoktu diyor. Bir baktık diyor, bak bir baktık diyor, böyle 3-5 ay, bir sene içinde diyor son model arabalarla gelmeye başladı diyor. Bak son model işte giyimi, Daha kuşamı, parası. muhabirken Heh, tabii arkadaşlar. tabii. Bak, Evet muhabirken. yani birden diyor yani yol parası yokken diyor birden diyor son model arabalara falan bindi diyor. Hocam dünyada böyle bir zenginlik yok. Böyle bir para kimse kazanamaz. Öyle kolay bir şey değil yani para. Biz de ticaretin içindeyiz. Biz de 50 yıldır içindeyiz yani. Biz de Evet. çalışıyoruz, ediyoruz. Ama tüm insanlara da soruyoruz. Herkes böyle zengin oluyor mu? Onun için bunlar hep çıkacak zamanla. Çıkıyor zaten. Herkes konuşuyor, biliyor zaten. Bakacağız bakalım zamanla inşallah. Şimdi Rıfat Bey sağ olsun çağrımıza cevap verdi, mesajı gönderdi. Yanlış diyor, yanıltıcı, tek taraflı o sorular sorulmalıydı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri diye diyor. Tabii sormadı. Arkadaşlar şöyle sormadı. Şimdi biraz da tabii taraflı ve tarafsız olaylar basında da artık bu ayyuka çıktı. Yani bu özel basın özellikle ben onu size söyleyeyim. Yani şimdi biz dijital mecradan gidiyoruz ama hani televizyon kanallarındaki yerel kanalların bu tarz konuya yaklaşımları çok farklı. Şimdi biz yani şu an girmeyeyim o konuya. Bu da bir başlık, ayrı bir başlık ama yani biz spor konuşalım istiyoruz. O kadar çok değişik olaylar, enteresan olaylar dönüyor ki şimdi kelimeleri de düzgün seçmeye çalışıyorum. Şöyle toparlayayım onu Rıfat Bey. Seçime giderken çok fazla olayları karıştırmak istemiyorlar diyeyim. Yani sadece işte sporun içinde kalarak şu an gitmeye çalışıyorlar. Seçime de birkaç gün kaldı. Hani eğer ki şu yukarıdan yani devlet nezdinde yukarıdan çok fazla kaşımayın bu olayları. Olaylar başka boyutlara gidiyor. Telkini de geldiyse ki olma ihtimali çok yüksek. Oralara girmiyorlar. Ama işte YouTube gibi bu tarz mecralarda, dijital mecrada diyeyim, konuşulur. Hiç kimseyi tutamazsın. Herkes bildiğini döker, anlatır. Kim doğru, kim yanlış bunu siz izleyiciler karar verirsiniz. Şimdi ben buradan Galatasaray yönetimine de sesleniyorum. Antep'ten saygılar, teşekkürler demiş. Eyvallah. Saygılar Antep'e, buradan Saygılar selamlar. Antep'e. Tüm Antep'e selam olsun. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ya arkadaşlar pek dile getirmiyorum ama aklıma gelmişken de şöyle yayınımızı henüz beğenmediyseniz bir beğeninizi alırız. Hani dijital mecrada bu şeydir biliyorsunuz. Rajon böyledir. Öyle diyeyim. Söyleniyor. Gıdamız, beslenme gıdamız. Bizim beslenme gıdamız. Abone olmayanlarınız da varsa abone olursanız seviniriz. Şöyle bir 1000 aboneye de falan ulaşırsak hedefimiz ilk etapta 1000. Sonrası inşallah 2000, 3000 falan derken inşallah hep beraber 100 binler, büyüyeceğiz. milyonlar. 100 binler, milyonlar. İnşallah arkadaşlar hep birlikte olacağız. Arkadaşlar sağınıza, solunuza, çevrenize, WhatsApp gruplarınıza falan böyle bir bizi önerirseniz de seviniriz. Bildirimlerinizi açarsanız seviniriz. Kamurancığım hoş geldin hocam. İyi yayınlar. Beşiktaş Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştı. Başarılı olur mu? Hocam şöyle onu bir dahaki yayına yani konuyu bölmeden hemen şöyle geçeyim. Konu bugün Fenerbahçe. Dağıtmayalım istiyorum. Umarız başarılı olur. Beşiktaş'a da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu konuyu Beşiktaş mevzusunda konuşuruz. Ben şimdi Galatasaray yönetimine de şunu söylüyorum. Şimdi Esat Yontuç, Acun Ilıcalı'nın çok samimi arkadaşı. Şimdi Esat ortağı işte çok samimi arkadaşı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. İşte yıllardır birlikteler falan filan.
Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hocam şimdi bu Esat bir de iyi bir Galatasaraylı. İyi bir, Yani çok iyi bir iyi Galatasaraylı. de bir Evet. Galatasaraylı. Fakat şimdi Galatasaray'ın otobüsünde bir bakıyorsun, Galatasaray'ın otobüsünde bir bakıyorsun, uçakta Stada, e, sahanın içinde, bir soyunma bakıyorsun sahanın odasında. içi, her yerde. Şimdi hocam ben buradan yönetime şunu sesleniyorum. Şimdi artık bu saatten sonra Acun Ilıcalı gibi birisine çok yakın olan bir ismi tamam gelsin ama statta otursun. Yani nerede oturması gerekiyorsa, nerede olması gerekiyorsa orada olsun. Belki Kulübün basın içine fazla sokulmasın. aynen belki basın kartını kullanarak da, ki zaten öyle, basın kartını da Tabii kullanarak tabii. her yere oradan giriyor. Onun yanında özel konular konuşulmasın. Onun yanında konuşulacak her türlü konu, her türlü mesele bir şekilde arkadaş ortamında, samimi bir ortamda olurken 24 saat ayrı gitmeyen insanlar bunlar. Orada da konular açılacaktır illaki. Ve bu Galatasaray'a zarar verir. Kadrolar Evet. sızabilir, teknik taktik anlamda bir şeyler sızabilir, her şey olabilir veya gizli meseleler olabilir kulüp içerisinden. Bu adamı artık bu saatten sonra ne otobüste ne uçakta mümkün olduğunca eğer giriyorsa ki basın kartıyla falan filan bu kadar yakın olabiliyorsa da özel meseleler konuşulmasın. Buradan Galatasaray yönetiminde uyarıyorum yani. Buyur hocam. Hocam Evet. şöyle bir saati doldurduk hocam. İzleyicilerimiz de şu anda bizi izliyorlar sağ olsunlar. Hocam senin bugünkü bomba haberin yani bugün eline düştü, eline geldi. Kaynakların var. Hocam Acun Ilıcalı, işte biz şöyle gireyim hadi. Diyeyim ki daha önceki işte Türkiye'deki dönen yasa dışı bahis olaylarını konuştuk ve sosyal medya hesaplarımızda işte olsun, dijital mecrada olsun bu olay gündem oldu. Gündeme bomba gibi düştü. İnananlar var, inanmayanlar var. Biz dünya genelinde yatırılan miktar derken insanlar Türkiye genelini anlayarak bize hakarete varan dahi suçlamalarda bulundular. Önemli değil. Biz bildiklerimizi anlatacağız. Hocam ben şu soruyu soruyorum. Önüne gelen işte diyor ki işte yasa dışı ya biz biliyoruz da şimdi her şeyi şimdi yavaş yavaş bak ne oluyor? Yavaş yavaş gündeme geldikçe bizler de açılmaya başlıyoruz. Ben Her şimdi şeyi onunla ilgili anlatmak örnek de istemiyorum. vereceğim. Evet. Onunla ilgili Örnekler de örnek de vereceğim. vereceğiz şimdi. Ha, ülkedeki arkadaşlar dünya genelinde dönen tespit edilebilen resmi rakam yasa dışı bahis şirketlerinin bak yani yasal olanları saymıyorum bile daha yani. Tabii kaçak. Yasa dışı kaçak canlı maçta oynanan miktarı söylüyorum. Tespit edilebilen 1,7 trilyon dolar civarında ve tespit edilemeyen çarpı 3-5 artık siz Tabii en az. şeyinizi Evet. en az. Arkadaşlar yasa dışı bahis örgütlerinin başında 3. dünya ülkelerinin devlet başkanlarından tutun ne diyeyim spor bakanları, hakemler, oyuncular. Bak 2 gün önce eski bir hakem, Türk hakem dahi yasa dışı bahisten olmasa da başka bir örgüt yani parasal işte dijital parayla ilgili falan Tabii tabii. 1,4 trilyon TL'lik bir davadan içeriye alındı ve yani dosya açıldı. Eski hakem bu. Bu tespit İsmini edilen. vermeyeceğim. Tespit edin. Bu Dava tespit devam ettiği edilen. için ismini Heh. vermiyorum. Evet. Bakın eski hakem. İsmini telaffuz etsem belki bilenleriniz de vardır içinizde. Hep bilmeyenler de şaşıracaktır yani. Ya Arkadaşlar neler yasa dönüyor. dışı bahis başta ülkemizde olmak üzere bakın bizim ülkemizde dönen yasa dışı bahisin haddi hesabı yok. Bak insanlar Bir, sürekli operasyon oluyor bilmem. Ya Türkiye'de yakalananlar da hepsi de onlar deve de kulak ya hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil onlar yani. garibanlar. Hesaplarını kullandıran gençler. Aynen. Genç garibanlar. Heh. Aynen öyle. Bu Ağ babalar örgütün yok. Tabii. yasa dışı bahsin başındaki, musluğun başındaki insanlar
terör örgütleri, insan Tabii. kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları, bu tarz insanlar. Tabii. Ülkeler PKK üzeri terör trafiği, örgütü, tabii ülkeler PKK'nın üzeri en büyük gelir kaynağı. tabii Evet. ülkeler üzeri bu trafikleri yöneten insanlar bu musluğun ucunda. Bakın Evet. geçen Adnan Hocam şunu söyledi. Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra dünya genelinde o maça oynanan rakamın 300 milyar dolar olduğunu söyledi. Ve insanlar bize şunu söylüyor. Ya bu abi hesap bilmiyor. 300 milyon dese olur. Yok Yok. anasının bilmem nesi. Yok odur O- budur bilmem ne. Saçma sapan bilen bilmeyen herkes yazıyor. Haklısın. Barış Hocam 300 milyon dolar Acun'un bindiği uçağın fiyatı. Aynen öyle. 300 Ya milyon dolar. Ya arkadaşlar şaka falan veya yani sallama haber falan yapmıyoruz yani. ya ya Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ın 10 kişi canlı maçta 10 kişi kaldıktan sonra o maça yatırılan bahis miktarı dünya genelinde, bakın dünya genelinde diye söylüyorum, Türkiye demiyorum yine, tabii. 300 milyar dolar Evet. civarı, yakın. Ve bu işin içerisinde de kulüpler de var. Var. Hepsi var. Hepsi işin Bakın içinde. bu işin içerisinde kulüpler de var. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Evet. Buyur hocam. Şimdi Acun Ilıcalı'nın işte TV8.5, TV8 Eksen maç yayınladığı kanallar var. İşte Avrupa'dan maçları yayınlıyor. Mesela ben en son size şimdi şey söyleyeceğim, isim söyleyeyim. İzleyicilerimize not alabilir. Hollanda maçında tüm sahanın etrafındaki o reklam panolarında bak. O Evet, reklam panolar var evet, ya canlı. evet hocam. Bak bunlardan birisi Bet Puan diye bahis sitesi. Kaçak bahis sitesi bak. Bet Puan. Yani dünyada ismi olmuş kaçak bahis sitesi. Şimdi bir isim daha var. Tempo Bet. Bak Evet. bunlar Acun'un canlı maçlarında yayınladığı maçlarda hep bu iki bahis sitesinin reklamları var. Tüm Hocam panolarda. soru geliyor. Soru yavaş yavaş oluşuyor. Buyur hocam. Yani Heh, heyecan dorukta şu anda. İyi dinleyin arkadaşlar. tabii. Şimdi bu bahis kaçak siteler, kaçak değil mi adı üstünde? Kaçak. Evet. Arkadaş, kaçak bahis sitelerinin Acun'un kanalında ne işi var? Canlı yayın maçlarında. Bunlar ne hakla Ne yayınlanıyor? çıkarın var? Ne Ne çıkarın var? çıkarın var? Ne çıkarın var? Bir de kaçak abi yayınlayamazsın normalde. Yani yasaktır yani kaçak yayın. Yasaktır. Tabii. Yayınlayamazsın. Evet. Kaçak bahis sitelerinin Acun'un tüm kanal maçlarında Hocam aldığı hatta tüm canlı... giydirme yaptı. Giydirme yaptı Evet. eksende falan filan. Biliyorsun daha Tamam sonra işte. yayın kesildi, oldu bu oldu bilmem ne falan filan. Oradan hocam evet ben Ha, sana destek amaçlı söylüyorum. haberim Yani. Biraz yok da dedi, oralara bilmem dedi, haberim benim yok bilgisi dedi yok bilmem dedi, ne. bilmem ne. Hepsi hikaye abicim. Şimdi Hah, bir de vergisi yok bunların bir de dediğin gibi. abi Vergisi de kaçak yok. abi. Kaçak. Şimdi Buyur olayın hocam. nereye geldiğini izleyicilerimiz yavaş yavaş algılamaya başlasın diye diyorum bak. Evet. İşte yavaş yavaş isimler vermeye başlayacağız. Daha ileride daha ne isimler vereceğiz. Şimdi bu kaçak bahis siteleri şu anda artık Acun'un kanallarında resmiyete binmiş. Hiç kimse dokunmuyor, etmiyor, korkmuyor, etmiyor. Değil mi yani? Şey yok. Devam ediyor. Şimdi başka bir o bomba dediğimiz bir haberimiz daha var. Bu eski işte Yeşilçam artistlerinden Tarık Tarcan'ı biliyor herkes zaten. Bunun anlatımlarıyla Şansal Büyükağa'nın yanına genç bir çocuğu getiriyorlar. Acun Ilıcalı'yı. Ve Şansal Büyükağa istemiyor. Benim ihtiyacım yok diyor. Ama yukarıdan büyük bir baskı geliyor. Şansal Büyükağa almak mecburiyetinde kalıyor. Kanalda yanında çalıştırmaya bak muhabir olarak. Evet hocam. Sonra bu işte Almak zorunda kalıyor diyorsun hocam. Buraya da tabii açıklık getirelim sonra. Unutma. Notunu al hocam. almak zorunda kalıyor ve bunun
çalışma sistemi, çalışmaları Şansal Büyükağa çok şaşırıyor yani. Yani değişik bir çalışma şeyi var, sistemi var, o var, bu var. Neyse işte yavaş yavaş palazlanıyor. Şimdi geliyor kanal sahibi oldu, o oldu, bu oldu. Bu kanallarında, programlarında bizim sanatçılardan Ebru Gündeş her programda katılan bir sanatçı. Ebru Gündeş. İşte neden her programa katılıyor bu? Ebru Gündeş kim? Ebru Gündeş Türkiye'yi satmış, Türkiye'ye ihanet etmiş Rıza Zarrab'ın boşandı Eski. tabii. Eski eşi de ama çocuğunun babası şu anda hala. Evet. Şimdi deniyor ki işte bu Tarık Tarcan bu işte Zarrab'ın paralarını Türkiye'deki ve dünyadaki işte kaçak olduğu için Türkiye ve bazı yerlere girip çıkamıyor. Acun Ilıcalı'nın yönettiğini, Acun Ilıcalı kontrol ettiğini söylüyor. Dur hocam. Dur. Evet. Uçak mevzusu burada mı hocam başlıyor? Evet. Buyur hocam. Söz senin. Evet. Şimdi o uçaklarda inan neler iniyor yere neler gidiyor. Neler iniyor neler gidiyor. Ben şimdi detay mesela külçe külçe altınlar. Bak bunlardan birine ben gözüyle şahit olan bir arkadaşımdan dinleyeyim. Havalanında görevli. Altınlar geliyor. Başka şeyler gidiyor. Hatta bir ara ayyukada çıktı basına falan. İşte o koliler patlıyor. Altınlar yani yerlere saçılıyor. Bu kimin falan derken olaya el konuyor falan. Hepsi gidiyor, halledip uçağı geri kaldırıp götürüyorlar. İşte başka şeyler de var. Şimdi fazla detaya da girmeyelim. İşte kaçak şeyler, bilmem neyler, çok Hocam şeyler dönüyor. Evet. şöyle daha tam şimdi şöyle onları Aziz Yıldırım, Aziz Başkan açıklarsa biz detaylarına girelim. Tamam mı? Yani o meseleler daha Aziz Başkan'da. Sen buraya kadar olanın konularını konuş hocam. Diğerini biz aman şey yapmayalım sonra Evet. başkan kızmasın. Yani şöyle kızan kızsın ya biz soru da soruyoruz yani acaba bu mu diye yani Tabii tabii. doğru mu? Mesela diyoruz ki mesela birisi bir şey diyor ya diyoruz ki bu doğru mu diyoruz değil mi? Soralım yani ne var? Yanlışsa yok kardeşim o yanlış Yok böyle değil yani desin. Aziz Başkan'ın elindeki dosyaları açmadığı dosyaları biz açmayalım. Yani Yok onu diyorum yani. He. onu Önce o onu açsın, sonra biz tabii açarız. bu şeyler Aziz Başkan'ın cümleleri değil. Aziz Başkan'ın cümlelerini bekliyoruz. Aynen öyle hocam. Yani hocam Acun Ilıcalı gerçekten şu anda A'dan Z'ye hep merak uyandıran, nasıl zengin oldu, nasıl birden zengin oldu diye araştıran, hatta kitaplara konulan bir insan. Bak. Herkes şimdi ama bunun bir ucundan yakalayıp öğrenemiyor. Ha böyle işte Aziz Yıldırım gibi, işte eski sanatçılar gibi, Şansal gibi başka insanların çıkıp konuşmalarıyla yavaş yavaş ha insan acaba mı? Mesela ne dedin sen 1,6 trilyon dolar kaçakta dedin. Millet 7 inanmıyor. 7 He. hocam. 1,7 Şimdi trilyon dolar tespit şimdi edilebilen diyor. Yani. şimdi Evet. millet inanmadı. İleride ne yapacaklar biliyor musun? 10 katrilyon doları duyduğunda ne yapacaklar mesela Tabii. gibi. Heh. Tabii. Bunları yavaş yavaş zamanla böyle arkadaşlarla sohbet ederek bunları konuşacağız. Hocam ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bak. Çok ilginç bir yerden gireceğim sana. Konumuzun dışında ama izleyicilerimiz bizi anlasın diye anlatıyorum. Ben şimdi yurt dışında e, yemek yedik. E, işte oturduk, sohbet ediyoruz falan. Çıkardım. Nakit para, ödemeyi nakit parayla yapacağım. Nakit para almadılar hocam. Bak kredi kartı istedi. Ya Kredi kartı istemesinin sebebi de kara paranın aklanmasını engellemek için. Evet. yani evet engellemek Evet. için. Her Evet. şeyi kayıtlı olmasını, her şey kayıtlı geçsin istiyorlar. Şimdi Evet. burada bakın arkadaşlar Avrupa'da bir ülke, söylemiyorum ülke ismini. Yani söyleyebilirim problem yok. Avusturya'da, Viyana'da. Arkadaşlar Avrupa dahi bunu engellemek için bu kara paranın yani bu kara paradan bahsettiğim sporun içindeki var, dışarıdaki var, o su var, bu su var. Ama musluğun başındakiler hep aynı. Aynı insanlar. Tamam, tamam. Hepsi Bunu beraber. Hepsi hepsi beraber. beraber. Hepsi beraber. İşte
birisi geçen, bak hocam örnek de veriyorum. Birisi geçen sosyal medyadaki o kısa videomuzun, short videomuzun altına mesaj atmış. Ne diyor biliyor musun? Ben bizzat kendim 10.000 lira yatırdım o paraya diyor. Maça dedi. Ya evet. Kaybettim dedi. Evet. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra hani olunca yenilince Galatasaray falan 10 kişi kaldım dedi. 10.000 liram gitti dedi. Bak bir kişi Ya 10.000 lira ve Türkiye içindekinden bahsediyoruz. Ya arkadaşlar şaka maka değil bu işler ya. 300 milyar diyorum ben, dolar diyorum 300 arkadaşlar. milyar dolar yani. Niye Şaka maka değil inanmıyorlar? yani. Ya Ha insanlar diyor ki mesela nasıl ispat et diyor. Ya arkadaş yasa dışının ispatı şimdi o kadar şeyde değil yani. Ama gir siteye ne kadar döndüğünü de oradan görürsün değil mi Adnan Hocam? hocam, Barış hocam, bizim amacımız bazı şeyleri ispat değil. İnsanların kulağına su kaçırmak. Yani bazı şeyleri pencereyi açıp görmelerini sağlamak. Sağlamak. Aynen Ha, öyle. yani Biz bir ya şunu bir diyorum hocam ne dedim ben? Yani Türk insanının parası Türkiye'de kalsın. Biz tabii çok kendi ayağımıza sıkmayalım hani tabiri caizse yani. Anladın çok mı? para gidiyor. Çok para gidiyor Çok abi. para Çok gidiyor para. hocam. Çok paramız gitti. Ha, Çok paralarımız Türkiye'deki gidiyor. Evet. baronları kim bu işin? Bu işin Evet. ucundakiler kim? Biz de sporun içindekileri burada artık Evet. zamanı geldi diyoruz yani. Bunları Evet. konuşmamız lazım. Ha, burada Galatasaraylısı olur, Fenerlisi olur, Beşiktaşlısı Fark olur, etmez Trabzonlusu hiç. olur, Adanalısı olur, osu olur, busu. Hiç fark etmez. Fark etmez. Biz doğru bildiklerimizi, doğrularımızı paylaşacağız. O zaman hocam Konuşacağız, anlatacağız. o zaman şundan memnun muyuz? İşte Ali Koç'un cümlesini, şimdi Fenerbahçeli izleyen arkadaşlarımız da var. Ali Koç Tabii diyor ki tabii. mesela, Fenerbahçe arkadaşımız bugün yoğunlukta aynen. soyunma odasında Ali Koç diyor ki mesela, şimdi bu cümleden ben Fenerbahçeli arkadaşlarımızın hicap duyup duymadığını merak ederim. Dur o Evet. yazıyı bulayım. Buyur hocam. Şimdi Notlarına bak sen. tabii. Şimdi ben biraz sohbet ederek bakacağım. Kusura Aynen. bakmasın. Aynen. Yok sorun değil. Sen notlarına bak hocam. Yani bu iş bu cümleyi kullanan bir Fenerbahçe başkanı bence yazıklar olsun. Bak. Buyur Çünkü Fenerbahçe'yi nereye getirdiklerini söylemek için. Niye bulamadım ben o cümleyi? Güzel bir cümleydi yani. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra hocam Fenerbahçe 1-0 yendi. Galatasaray'ın evinde. Değil mi? Evet. Soyunma odasında, Fenerbahçe'nin soyunma odasında Ali Koç futbolculara diyor ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir hafta öteledik. Bak, şampiyonluğunu bir hafta öteledik. Fenerbahçe taraftar için bu şampiyonluk kadar değerlidir de diyor. Bak. Evet. Arkadaşlar, Fenerbahçeli arkadaşlara da sesleniyorum burada. Siz Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenip bir hafta sonraya şampiyonluğunu ötelenmesine bu kadar sevinmemiz mi gerekiyor? Yani O Fenerbahçe işte başka bir şey var işte hocam. Başka mevzular işte. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani izleyicilerimiz o pencere yani o hani o yenme saha içi şeyinden çıkıp saha dışına da odaklansın istiyoruz yani. Hocam millet uyu diyor Bahisten girdik oralara devam ediyoruz arkadaşlar. İzleyicilerimiz bizim nerelere bağlantı akışı Tabii bağlantıları şu an anlatıyoruz. izleyicilerimiz algılamaya çalışıyor. Evet. Bağlantıları anlatıyoruz. Evet. Şimdi yani bu cümle hocam Fenerbahçe'yi de çok rahatsız ediyor. Fenerbahçe Hocam bak şunu da söyleyelim ama. Burada falan, şimdi evet. izleyicilerimize de haksızlık yapmayalım. Çoğu hep Fenerbahçeli bugün. Bu işin içerisinde olan tek taraflı, tek kulüp değil yani. İki kulübün de olduğunu iddia ediyoruz. Söylüyoruz yani. Ben tek taraflı demedim. Evet, ikisi de var dedim. Yok hani İkisi de aynen. var. Evet. Dipnot olarak da söyleyelim yani. Hani sonra demesinler yani. Çünkü Galatasaray oynadığı tüm maçlarda rakibini ezmiş. Özellikle kendi evinde ezmiş bir takım. O gün ayağına top değmedi Galatasaray. Futbolun feyesini oynamadı. Arkadaşlar 10 kişi kalmış takıma bile. Ben buradan her şey beklerim abicim. Her şeyden şüphelenirim ben. Kusura bakmasın kimse. Ben
o maçı Fenerbahçe yenebilir. Ben yendiği için bir şey demiyorum. Ama çok kötü bir oyun oynayıp hiç futbol oynamadan sen 10 kişi kalmış takıma bile bu kadar kaçak bahislerin döndüğü bir ortamlarda sen niye şey veriyorsun, değil mi? Tabii. Bak, biz bunu eleştiriyoruz arkadaşlar. Yoksa Hocam Fenerbahçe algı evet, yaptığını bizzat kendisi itiraf etti. Yani bu işi etti. algı operasyonuyla götürdüğünü, Tabii, algı tabii. yaptığını bizzat kendi ağzından kendisi de söyledi. Yani Aynen dile öyle. getirdi. Hocam bu arada Aynen öyle. İsmail Kartal da Arabistan'dan Al Tavun, nasıl bir isimse artık yani, yanlış okuyorsam arkadaşlar kusura bakmayın. Bir yıllık bir anlaşmaya vardı. Hı. Hani İsmail Kartal ülkemizin, memleketimizin karakterli bir çocuğu, bir adamı diyeyim daha doğrusu. Tabii, Haksızlık tabii, tabii, etmeyelim şimdi. tabii. Boş Ee, gezmesin, boş Ben de durmasın. karakterliyim diyor ya şimdi. Evet. Umarız bakalım oralarda da başarılı olur. Neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Hı hı. Hocam, şimdi izleyicilerimiz biraz daha çoğaldı. Acun Ilıcalı'nın bahis şirketleriyle olan bağlantısını anlattın. Kısa bir özet daha istesem senden. Evet. Kısa bir özet. O konuyu bir daha bir ele alsan. Yani Acun Şimdi, Ilıcalı'nın işte kanalındaki o tabii kaçak bahislerin, aynen öyle. reklamların, evet. Oradan bir geliri var mı? Hani vergisiz bunlar bir de hocam, şimdi öyle bahsediyoruz. E, Kısaca bir değinirsen sevinirim hocam. Çok kısa. Hocam Acun Ilıcalı haber olmadan kanallarına hiçbir reklam kimse alamaz izinsiz. Bak, Acun Ilıcalı bu konuda çok Gestapo gibi bir insan. Öyle bir yöneticidir, bak. Söyleyeyim. Evet. Şimdi Acun Ilıcalı'nın Eksen, işte TV8, TV8,5 gibi kanallarında, diğer dijital kanallarında da canlı maçlar oynanıyor. Canlı maçlar dedim, futbol maçlar, işte Hollanda liginden, Hollanda milli takımlar falan. Mesela en son Hollanda'dan bir maç yayınlandı. Bet isimli bahis kaçak sitesi var. Bunun tüm panolarda bu sitenin reklamı yayınlandı. Evet. Bak, Bet isminde. Ondan sonra bir başka maçta Tempo Bet diye başka bir kaçak bahis sitesi Acun'un kanallarında yayınlandı. Eksen'de de bunların reklamları yayınlandı. Sonra çektiler, dedi haberim yoktu falan diye. Şimdi arkadaşlar biz bunları derken boşa demiyoruz. Bunların hepsi belgeli. Bak, girin hepsini izlersiniz. Ha, bu kanalların ismi Bet mesela kaçak bahis şirketi. Dünyada bilinen bir şirket. Kaçak. Tempo Bet. Kaçak şirket. Ha, daha ben bir yüzlerce sayayım size. Ben şu anda bugünkü getirdiğim şeyler bunlar yani. Daha başka neler getireceğiz? İşte insanların bazı şeyleri görmesini sağlamak istiyoruz. İşte futbolun dışına çıkarıldığını, rantların, paraların, baronların cirit attığı, bak kaçak bahis şirketlerinin en büyük örgütlerin, terör örgütlerinin sponsoru kaçak bahis şirketleridir, kaçak oyunlardır bak. Şimdi olaylar nerelerden nerelere geliyor? Biz bunları söyleyelim izleyicilerimize. Herkes bakar, eder, araştırsın. Herkesin elinde telefonlar var, internet var. Biz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yine Rıza Hocam, Zarraf'la ilgili Rıza evet. Zarraf'la ilgili Rıza Rıza Zarrab'ın, Zarraf'ın e, mal varlığını Acun'un yönettiği de söyleniyor. Yani bunlar söyleniyor yani. Ha, bize ispat et dediğin zaman kardeşim, ben de sana çok şey derim. İspat et şunu diyeceğim. Çok cümleler vardır. Her şey ispat edecek bir şey değil. Yani bizde bir laf var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz kardeşim. Niye o bir kadar hocam. başkasına denmiyor? Niye başka? Çok zengin insanlar var. Neden onlara denmedi? Gibi yani. Peki hocam. Hocam, şimdi bugün tabii yayınımız Fenerbahçe ağırlıklı ama ben bugün Galatasaray ve Erden Timur olayına da, çünkü basın açıklamasından sonra canlı yayın Evet. yapamadık o arada, ama sadece çok detaya girmeden sadece şunu söyleyeceğim orada da, hani bugün e,
Ya şimdi Erden Timur'a yakın kaynaklarımızdan geçen yayında Galatasaray'la ilgili haberleri aldık. Ama tabii basın açıklamasından sonra ya arkadaşlar her şey her yerde zaten konuşulmuyor. Söyleyemiyorsun. Niye söyleyemiyorsun? Çünkü onu söylemek bize düşmüyor. Bilirsin söyle ama konuşmazsın. Zamanını Evet. beklersin. Hocam Erden Timur Galatasaray'da Okan Buruk da dahil olmak üzere kendisine kimsenin sahip çıkmadığını ifade etti hocam. Yani Evet. Okan Buruk'un dahi kendisine sahip çıkmadığını ifade etti. Bu konuda kısa Taraf, bir düşünceni taraf, alabilir miyim hocam? taraftarlar ve Icardi hariç dedi. Taraftarlar ve Icardi hariç dedi. Şimdi ben burada hocam ben Erdem Timur'u gerçekten çok severdim ama dünkü basın toplantısında ben eleştirdim. Evet. İşte kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Arkadaş bu kadar kötü mü o takımı içi ya? Yani biz o zaman bitmişiz abi. Türkiye gerçekten futbol bitmiş. Biz daha ne konuşuyoruz? Az önce bak 1,5 saattir ne konuşuyoruz? Biz Erdem Timur diyor ki ben diyor işte iç siyaseti aşamadım. Ha bunun sebeplerinden birisi Metin Öztürk. Metin Evet. Öztürk, Ali Metin Koç da Öztürk. hatırlıyorsan Ali Koç'ta bir konuşmaları falan vardı işte Erdem Timur hakkında aleyhinde konuşuyor. Hatta bir yerde küfrün üstüne varıyor. Erdem Timur'a küfrettiğini duyuyor Erdem Timur yani. Yani onu en büyük sevmeyenim diyor. Demedi basında da ben biliyorum Metin Öztürk diyor. Şimdi iç siyaset ya arkadaş ben eskiden bu yana yıllardan bu yana Galatasaray'ın içindesin sen bilmiyor musun bunları diyor. Sen dedin ki Erdem Bey geldiğinde her şeyi konuşacağım maçtan sonra. Lehimize aleyhimize olan penaltıları falan değil mi? Her şeyi konuşacağım dedim. Güzel. Bunlar da konuş abi. Ya konuş. Kim sana ne diyorsa. Metin Öztürk bana küfretti de. Dursun Başkan şunu yaptı de. De kardeşim. Kimden korkuyorsun? Ben Ali Koç'tan korkmadım diyor. Güzel. Bunlardan niye korkuyorsun? Ya bunlardan niye korkuyorsun o zaman? Hocam Kızılcık. mesele şu, önümüzdeki Evet. süreçlerde dönemde başkanlığa aday olma durumu olursa hani bu tarz konularla camiada duruma düşmeyeyim. Yani ileride e, ben konuşursam ileride önüme koyarlar konuştuklarımı düşüncesiyle konuşmuyor olabilir hocam. Vallahi hocam ben bu basın toplantısının istifanın dünküne getirilmesinin en büyük sebeplerinden biri de Mourinho olayı beklendi. Evet. Yani onun biraz gazı alınsın diye. Şimdi Mourinho konuşulmuyor. Erdem Tüpürüm olayı konuşuyor bak. Şampiyonluk Aynen. konuşulmadı Mourinho geldi. Mourinho'dan sonra da Erdem Tümür olayı. Bak bir o öne geçiyor, bir Fenerbahçe öne geçiyor, bir Galatasaray öne geçiyor. Evet. Şimdi Şimdi transferler meselesiyle bugün takım şöyle bir şey birbirinin söyleyeyim hocam. gazını alacak. Buyur hocam. Bugün takım Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıktı yönetim. Aynen. Evet. Yeni yönetim Ankara'da. E, Evet. dün yönetim kurulu toplantısı yapıldı. E, Galatasaray Üniversitesi'nde yapıldı bu. Ondan sonra topluca balıkçı restoranta gidildi. Yemek yendi. Bunlar Evet. güzel diyaloglar, güzel şeyler. Erdem Timur'un yani ben yerine çok güzel ekip geleceğini e, var zaten ekipler Hocam bunlar saydık onları. Saydık tabii söyledik. tabii Evet. tabii İbrahim Hatipoğlu zaten eski Galatasaray'ın genlerin içinde olan bir insan. İş Evet Adamları hocam. Derneği'nin başkanlığını yapmış. Galatasaray'ın her şeyde Hocam departmanda çalışmış insan evet. aynen. Şöyle İbrahim Hatipoğlu, Cenk Tabii. Ergün, Maruf Güneş, Dursun Okan Özbek başkanlığında Okan Buruk da var. Okan Buruk da Okan olacak Buruk ha. tabii teknik Ha. direktör olarak olacak Tabii. yani. O Ha. dörtlü, beşli diyelim Tabii. şeyi yönetecek. Yani Erden Timur'un Evet. yapmış olduğu takip etmiş olduğu konuları bunlar takip edecek. Hocam 1,5 saat oldu. Notlarımız Tamam. eksik. Konuşmadığımız bir şeylerimiz var mı? Bu arada şöyle söyleyeyim. Milli takım dün İtalya ile hazırlık maçı yaptı. Evet, E, berabere kaldı. berabere kaldı. 0-0 berabere kaldı. Milli takımımızla ilgili de yayınlarımız olacak önümüzdeki süreçte. Ama yine yeri gelmişken milli takımımıza da turnuvada başarılar diliyoruz. Artık bizler sevilmek istiyoruz. Güzel haberlerle karşılarına çıkmak istiyoruz. Milli takımla ilgili de konuları, bilgileri önümüzdeki süreçte değineceğiz. Cumartesi günü büyük bir olasılıkla transfer
yani piyasa genelde hiçbir takım ayırmadan piyasa haberleriyle, transfer haberleriyle karşınızda olmayı düşünüyoruz. Onun dışında Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve ilk kez İtalya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Semih Kılıçsoy'a da bundan sonraki futbol hayatında, milli futbol hayatında da başarılar diliyorum. Hocam bu arada Fenerbahçe yönetimi Mourinho'dan önce Montella'ya da gidiyor. Montella diyor ki turnuvadan sonra oturup konuşuruz diyor ama daha Evet. sonra İbre Mourinho'ya dönüyor ve sonra olaylar gelişiyor. Bunları da dipnot olarak notlarımda vardı söyleyeyim. Buyur hocam. Emin saklandı Emin Bayram. Buyur hocam. Emin Bayram diyorum. Evet. Emin Bayram değil. O bizim Galatasaray'ın dışarı transfer olan stoperin adı neydi? Altyapıdan çıkan. Sakatlandı dünkü maçta. İsmi aklıma gelmedi. Benim de bir anda Evet. evet. Geçmiş olsun diyoruz. O çocuğun adı Geçmiş neydi? olsun. Okan değil de Ozan mıydı? Neydi? Gitti kafamız. Vallahi Ozan Kabak. kafamız. Ozan Kabak. Aynen arkadaşlar. Dün sakatlandı dizinden, evet. Bir an kilitlendik. Evet. Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Dursun Başkan, ondan sonra Erden Timur falan filan olaylar derken kafamızda kilitlendi tabii. Arkadaşlar Evet. müsaadenizi isteyeceğiz. Artık 1,5 saattir bizlerle berabersiniz. Bizleri takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz içerisinde hala yayınımızı beğenmeyenler varsa raconu da yerine getireyim, yine söyleyeyim hocam. Varsa beğenilerini alırız. Abone olmayanlarınız varsa abone olsa seviniriz. Şu kanalı şöyle önce bir 1000'e getirelim arkadaşlar, hep bir yer birliğiyle. Sonra bir 2000, 3000 falan derken inşallah hep beraber daha ileri seviyelere geleceğiz. Bizler kimsenin adamı değiliz. Kimsenin adamı da olmayız. Kendi bildiklerimizi, kendi doğrularımızı hiçbir takıma ayırt etmeden söylemeye hazırız. Ve bundan sonraki süreçte de bunları dile getireceğiz, söyleyeceğiz. Hocam ağzına yüreğine sağlık, diline sağlık. Göstermiş Sağ olduğun olasın. katkılardan İyi dolayı. akşamlar. Buradan Mutlu hocamıza da selamlarımızı ve saygılarımızı Selamlar gönderelim. Mutlu hocamıza. Bugün yine gelmedin yayınımıza hocam, özel işlerinden dolayı ama Evet. cumartesi günü hiçbir Bir şekilde dahakine. kaçarın yok. Bekliyoruz. Arkadaşlar sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.